Trafik işaretleri ve trafik levhaları hem sürücüler hem de trafiğin genel akışı için oldukça önemlidir. Trafik işaret levhaları, verdiği mesajlar ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar. Bu nedenle karayollarını kullananlar trafik işaret levhalarının verdiği mesaja uygun davranmalıdır. Sizler için en yaygın kullanılan trafik işaret levhaları ve anlamlarını içeren bir video oluşturdum. Hem hafızalarını yenilemek isteyen sürücüler hem de ehliyet sınavlarına hazırlanan sürücü adayları için trafik levhalarının anlamlarını resimli bir şekilde açıkladım. Şimdi gelin bu işaretlerin anlamlarına bakalım. Sağa tehlikeli viraj, ileride sağa kıvrılan dönemeçli bir yol olduğunu bildirir. Bu uyarıyı gören sürücünün hızını azaltması ve diğer trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekir. Sağa devamlı tehlikeli viraj, ileride ilki sağ tarafı olmak üzere birden fazla devamlı viraj olduğunu belirtir. Hız düşürülmeli ve diğer işaretlere uyulmalıdır. Tehlikeli eğim iniş ve tehlikeli eğim çıkış trafik işareti tehlikeli olduğu düşünülen eğimli yollara konulur. Bu işaretler özellikle büyük araçların iniş esnasında vites düşürmesi, tırmanma esnasında ise aracın uygun viteste kullanılması gerektiğini bildirir. Daralan yol, daralan kaplama. Bu işaretler yolun hangi taraftan daraldığını belirtir. İki aracın aynı anda geçemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini anlatır. Kasisli yol, hendek, kasis, çukur ve benzeri üst yapı bozukluklarını belirtmek için kullanılır. Sürücülerin hızlarını azaltmaları gerekir. Kaygan yol, bu levha yolun kaygan olduğu bilgisini verir. Sürücülerin yolun durumuna göre hızlarını ayarlamalarını, ani frenden, ani manevradan ve ani hızlanmalardan kaçınmaları gerektiğini bildirir. Gevşek malzemeli yol. Bu levha, yol üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş fırlayabileceğini bildirir. Yaya geçidi. İleride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Bu uyarıyı gören sürücünün yayalara geçiş için müsamaha göstermesi gerekir. Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdırlar. Ehli hayvan geçebilir. Yol üzerinde evcil hayvan olabilir veya yol üzerinden evcil hayvan geçebilir. Vahşi hayvan geçebilir. Yol üzerinde vahşi hayvan olabilir veya yol üzerinden vahşi hayvan geçebilir. Bu işaret levhasının bulunduğu yer vahşi hayvanların geçiş noktasıdır. Yolda aynı zamanda hayvan pisliği, kir ve çamur olabilir. Yolda çalışma var. Bu işaret levhası, ileride yol çalışması olduğunu, kaplama üzerinde kir veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. Işıklı işaret cihazı. Sürücülerin beklemedikleri bir anda önlerine ışıklı bir kavşağın çıkacağını belirtir. Genelde şehir girişlerinde bu tabelaya sıkça rastlanır. Yandan rüzgar. Yanlardan kuvvetli rüzgarlar esen yüksek köprüler ve dolgular gibi kesimleri belirtmek için kullanılır. Bu işaret, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve öndeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir. İki yönlü trafik. Trafiğin iki yönlü işlediği yol kesimlerini bildirir. Tek yönlü yol kesiminin geçici ya da sürekli olarak iki yönlüye dönüştüğü zaman kullanılır. Dikkat! Dikkat levhası ile belirtilen tehlikenin cinsi mutlaka ilave bir panelle belirtilir. Tek başına bir anlamı yoktur. Esas gayesi farklı bir tehlikeye dikkat çekmektir. Kontrolsüz kavşak. İleride genel geçiş önceliği kuralının yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz kavşakları belirtir. Ana yol, tali yol. Tek yönlü veya bölünmüş yollara dahil olacak yan yolları bildirmek için kullanılır. Yan yolun hangi yönde olduğunu belirtir. Ana yollara giriş işaretidir. Dönel kavşak. İleride dönel kavşak olduğunu bildirmek için kullanılır. Hız düşürülmeli ve geçiş önceliği kuralı uygulanmalıdır. Kontrollü demiryolu geçidi. Demiryolu hattının her iki tarafında bariyer tarzı bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit olduğunu bildirir. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Bu işaret levhası, bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. Bu levhayı gördüğünüz zaman tren yolundan çok dikkatli geçiniz. Tehlikeli viraj yön levhaları. Bu levhalar, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk sağlamak amacı ile güvenli seyir olasılığı bulunmayan keskin virajlarda kullanılır. Gizli buzlanma. Yol yüzeyinde tahmin edilemeyecek nitelikte buzlanmalar olabileceğini bildirmektedir. Yol ver. Tali yollardan ana yollara çıkan araçların yol vermesi gerektiğini bildirir. Karşıdan gelene yol ver. İki yönlü trafik akışının zor ve imkansız olduğu durumlarda, ayrıca bazı dar yol kesimlerinde önceliğin karşıdan gelen araçlara ait olduğunu bildirir. Girişi olmayan yol.
Her türlü taşıt trafiğine yasak olduğunu bildirir. Taşıt trafiğine kapalı yol. Yolun her iki yönden de taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Yaya giremez. Otoyolda ya da kaldırım bulunmayan yollar veya her türlü yaya geçişinin tehlike arz ettiği yollarda kullanılır. Yayaların girişinin yasak olduğunu bildirir. Genişlik sınırı. 2,3 metreden daha geniş araçlar giremez. Yükseklik sınırı. 3,5 metreden daha yüksek araçlar giremez, alt geçit ve tünellerde yaygın şekilde kullanılır. Yükseklik gabarisi olarak ele alınır. Sağa dönülmez. Sağa dönmenin yasak olduğunu bildirmektedir. Pul dönüşü yasak. Pul dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirmektedir. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Mopedler, sepetsiz motosikletler ve bisikletlilerin dışındaki tüm araçların geçilmesinin yasak olduğunu bildirmektedir. Azami hız sınırı. Yolda hız sınırı olduğunu bildirir. Hız sınırının değişiklik gösterdiği yollarda kullanılır. Eğer hız sınırı uzun bir yol boyunca geçerliyse 10 kilometrede bir levha tekrar edilir. Var olan mevcut yasaklamaların ve kısıtlamaların sona erdiğini belirtir. Var olan hız sınırlamasının bittiğini gösterir. Bu tabelada 50 olan hız sınırı kalkmıştır. Öndeki aracı geçme yasağının ortadan kalktığını bildirir. Otoyol veya benzer yollarda en az gidilebilecek hız sınırını gösterir. Bu işaret için asgari sınır 30'dur. Asgari hız sınırlamasının bittiğini belirtir. Bu trafik işaretinin bulunduğu yerde duraklama yapılabilir. Fakat araç park edilip gidilemez. Bu trafik işaretinin bulunduğu yerde park etmek yasaktır. Duraklama dahi yapılamaz. Yolun sadece tek yönlü trafiğe açık olduğunu belirtir. Genel olarak sık kullanılan trafik işaretleri bunlar. Umarım herkese yararlı olur. Unutmayın ki trafik kurallarına ve işaretlerine uymak hayati önem taşır. Herkese güvenli sürüşler dilerim.